bir değişim, eksilen bir şeyin yerine yenisini koyabileceğimiz bir yeni ay olacak. Şimdi yeni ay biraz sert etkili. Mars'ın karesini alıyor. Bu da tabii şartlarımızı zorlaştırabilir. Mars İkizler Burcu'nda ve görünüme göre de 8. evde. Biraz finans, biraz böyle Allah korusun kaza bela. Çünkü Mars İkizler'de arkadaşlar 7 ay kalacak. Geçen haftaki yorumların hepsinde söyledim. Ve Mars trafikle de ilgilidir ve kazalarla da ilgilidir. İkizler Burcu'nda olduğunda özellikle. Buna çok dikkat edelim. Bu önümüzdeki 7 ay bu gibi durumlar daha fazla olabilir ki retro yapacağı dönemde daha ciddi olacak. Şimdi yeni aya tam bir karesi var. Bu da bizim şartlarımızı zorlayabilir. İlişkilerle olabilir. Basın, yayın organlarıyla, haberleşme, haberciler, dediğim gibi trafik, ticaret, ticari konular. Bunlarla ilgili de gelişmeler, bunlarla ilgili anlaşmalar aslında olacak. Yeni sözleşmeler, yeni yapılandırmalar olabilir. Bunlar bizim belki kişisel olarak baktığımızda belki bir özel hayatımızla, ilişkimizle ilgili bir anlaşma, bir tekrar başlangıç veya yeni bir şey getirebilir. Ama genel olarak da en çok da ilişkiler. Ama şimdi tam bu esnada Satürn'ün da bir karşıtlığı var. Yani yeni ay esnasında. Bu demek oluyor ki aslında hafta boyunca da yine hem yeni ayda hem yeni aya gittiğimiz günlerde de biraz ilişkilerimizin de sınandığı bir hafta olacak. Tabii Venüs ilişkiler, Satürn orada karşısından geçerken ne yapıyor? Donduruyor. Bir engel getirebiliyor. Bazı sıkıntılar yaşatabilir. Venüs, Satürn genellikle blokajla ilgilidir. Sorumlulukların ağırlığıyla ilgilidir. Maddi konular için finansal konularda mesela verebilir. Kimimizde sağlıkla ilgili konularda olabilir. Ama genel olarak totalde baktığımızda mesela bir engel, bir kısıtlama, Kova ve Aslan hattında olduğuna göre iletişimle ilgili konularda olabilir mesela. Bir engel, bir yeni bir yasa, yeni bir uygulama vesaire. Bununla ilgili konular zaten uzunca bir sürede hayatımızda olacak ki buna eğitimi de katabiliriz. Eğitimle ilgili de önemli bazı gelişmeler yaşayacağız. Şimdi bu haftanın en önemli gökyüzü olayı da Salı günü Güneş Başak Burcu'na geçecek. Başak Burcu'na geçen Güneş de zaten Merkür de Başak Burcu'nda biliyorsunuz. Zaten yeni ayda olası etkileri mutlaka hepimiz fark edeceğiz. Ben yeni ayda demek ki bunlar hayatıma gelecek. Önümdeki 15 günde bunlar muhtemelen olgunlaşacak. Çünkü 10 Eylül'de de bunun dolunayı var. Balık Burcu'ndaki özellikle biraz sonra burçlara geleceğim. Başak, Balık, İkizler, Yay hattı müthiş çalışıyor. Doğum haritalarımızda ve bu burçta yükseleni ve gezegen yerleşimleri güneşi olan arkadaşlar için önemli bir süreç olacak bu yeni ay, bu hafta ve bu yeni ay. Evet, şimdi burçlarımıza geçiyorum. Koç ve yükselen burcu Koç olan değerli dostlar, yeni hafta aile ile ilgili konularla sizi meşgul etmeye başlayacak. Daha çok eviniz, anne, baba, ebeveynler, yaşadığınız yeri ilgilendiren konular haftanın başında daha çok gündeminizde olacak. Haftanın ortasında daha fazla finansla ilgili olabilir. Flörtler, aşk, daha yaratıcılık, sanat diyebiliriz. Çocuklarıyla ilgili gelişmeler bekleyen arkadaşlar, belki çocuklarınızın bir takım ihtiyaçları veya yeni başlangıçları varsa orada onlara destek vermeniz gerekebilir. Hafta sonunda ise 27'sinde bir Başak Burcu'nda yeni ay doğacak ve bu yeni ay 10 Eylül'e kadar hayatınızın merkezinde olacak. 6. evinizde bir yeni ay değerli koçlar. Demek oluyor ki eğer çalışmıyorsanız bir işe başlayabilirsiniz. Evet, işe girmek için güzel bir süreç olacak sizin için. Eğer çalışıyorsanız çalıştığınız yeri ilgilendiren konularda bazı değişimler, yenilikler olabilir. Görev değişimleri olabilir. Birlikte çalıştığınız insanlarla olan aranızdaki gelişmeler olabilir. Çalışmayan ya da hem çalışıp hem de çalışmayan arkadaşlar için sağlıkla ilgili konular gündeminizde olabilir. Genel rutin sağlığınız olabilir bunlar. Çok fazla gidip geleceğiniz yollar olabilir açıkçası. Çok fazla trafikte olacaksınız aslına bakarsanız. Yönetici gezegeniniz Mars, çünkü artık İkizler Burcu'nda ve daha 7 ay boyunca İkizler Burcu'nda ve siz 7 ay boyunca yollardasınız sevgili koçlar. Kısa seyahatler çok yapacaksınız ve bu hafta onlar başlıyor. Mesela bu sizin değil de kardeşinizi ilgilendiren bir konuda olabilir. Çalıştığınız yer veya yeni bir işe başlayacaksınız, yeni bir sorumluluk alacaksınız. Çok fazla
insanlarla iletişim içinde olmanız gerekebilir. Araçlarla ilgili konular, dijital ortamlar, özellikle iletişim de burada çok ön planda olacak. Yakın çevrenizle ilgili konular iletişimde olacaksınız ki hep oraya yetişeyim, buraya yetişeyim, o çağırdı, bununla bir problemim var, onu çözeyim gibi, ki bu eşi olan, ortaklı bir işi olan koçlar için de önemli olacak. Çünkü burada bir anlaşma sağlamak, işte yeni bir ekip kurmak, bir işi düzenlemek, organize etmek gibi önemli anlaşmalar ve bu anlamda da yeni oluşumlar da getirecek. Bu arada evcil hayvanlarınız varsa onlarla ilgili konular burada yine ön plana çıkacaktır. Sevdiğiniz insanlar, bir spora başlayabilirsiniz, düzenli bir egzersiz programına katılabilirsiniz. Yani 6. ev konuları genellikle çok geniştir. Günlük hayatımızdaki tüm alanlara değinir neredeyse. Biraz daha hem kendinize özen göstereceksiniz, hem iş hayatınızda oldukça popüler ve hızlı bir süreç sizi başlayacak. Yani hafta boyunca da aslında ev, aile ve bu yakın çevre ilişkileriniz içinde geçecek bir hafta olacak. Hafta sonundan itibaren yeni ayın etkilerini zaten 10 Eylül'e kadar hepimiz taşıyacağız kıymetli koçlar. Mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Boğa ve yükselen burcu boğa olanlar. Evet, bu hafta 22-28 Ağustos haftasında, şimdi haftanın sonundaki Başak Burcu'nun 4 derecesindeki yeni ay sizin için çok olumlu çalışacak. Önce onu söyleyelim. Ve bu yeni ay, ayın 27'sinde haftanın sonunda gerçekleşiyor ve 10 Eylül'e kadar da hayatımızda bazı şeyleri daha görünür olacak bu alanda. Şimdi söylüyorum. 5. ev toprak elementinde olduğu için daha verimli bir süreç işaret ediyor. Özellikle mesela bir ilişkiye başladınız veya bir ilişkiye başlayacaksınız. Veya çocuklarınız veya çocuklarla ilgili konularda bir durum var ve bunların içerisine maddi konuları katan, o durumların ekonomik boyutlarını görüşeceğiniz, konuşacağınız ya da dengelemeye çalışacağınız bir yeni ay olacak. Bu bir iş anlaşması da olabilir. Bu bir yeni bir ilişkiye başlamak anlamında da hareket edebilir. Finansal konularda, maddi alanda mesela. Yine günlük hayatınızın içinde sağlığınızı ilgilendiren alanlarda burada çok önemli olacaktır. Çünkü aile içi, ev içindeki konular, ev içinde yaşadığınız problemler olabilir, yeni düzenlemeler olabilir. Tüm bunların hepsinin çözüm bulacağı bir yeni ay olacak sizin için. Yani şu an gündeminizde işte ev sorunum var, iş sorunum var, ondan sonra bir yalnızlık sorunum var, belki bir partner arıyorsun vesaire. Bunların hepsinin çözümü bu yeni ayla birlikte Eylül ayına kadar daha böyle belirgin olacak. Hayatınızda aslında şu dönemki, bu yeni dönemdeki bazı düğümleri bu yeni ayla birlikte somutlaştıracaksınız. Bu arada yönetici gezegeniniz Venüs'te güzel bir destek veriyor. Özellikle kendi hayatınızda, yerleşim yerinizde, yaşadığınız alanda da size daha motivasyonu yüksek durumlar sağlıyor. Belki ofis, belki ofisiniz de olabilir bu. Veya tabii bu arada bu haftanın içerisinde Venüs-Satürn karşıtlığı var. Bazı iş ve ev arasındaki, ofisiniz, eviniz, çalışıyorsanız mesela, çalışmıyorsanız ailenizdeki diğer kadın figürler, ebeveynlerle ilgili bazı sürtüşmeli durumlar olabilir. Hedeflerinizde ya da kararlarınızda bazı şeylerde böyle sert çıkışlarla karşılaşabilirsiniz. Bir şeyleri birilerine kabul ettirmekte zorlanabilirsiniz. Özellikle haftanın ikinci yarısında bu daha güçlü olacaktır. Çarşamba, Perşembe günü, çünkü ay da Aslan Burcu'ndan geçecek. Ailevi konularla birlikte aslında bazı şeyler sizi zorlarken diğer yandan da güzel şeylerin olmasına da vesile olacak diyebilirim. Enteresan bir hafta olacak ve enteresan bir yeni ay olacak gerçekten sizin için. Seyahate de çıkartacak sizi. Hedeflerinize ulaşmak için daha bir azim de verecek bu arada. Hedeflerinize ulaşmak için motivasyonunuzu, ihtiyacınız olan motivasyonu sağlayacak. Ama tabii ki maddi konular, finansal yapılar, sizin ve partnerinizin olabilir, ihtiyacı olan maddi konular biraz daha ön plana çıkacak. Yani işin para kısmı daha fazla ilgilendirecek aslında gelecekle ilgili durumlarda. Mutlu bir hafta diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan dostlar. Evet, 22-28 Ağustos haftasında evet güzel bir yeni ay yaşayacağız. Sizin için çok önemli bir yeni ay.
Mars artık burcunuzda. Daha 7 ay boyunca sürecek bu hafta ile birlikte. Yeni ay 4. evinizde, Başak Burcu'nda ve tabii ki Mars da sizin evinizde olduğu için özellikle zorlayıcı bir yeni ay olabilir. Yaşam yerinizi ilgilendiren konularda bazı sıkışmışlıklar varsa, bir taşınma gerekiyorsa, bir ev, emlakla ilgili bir devir teslim olması gerekiyorsa mesela biraz Mars zorluk çıkartabilir. Mars burada hem mücadele verir, azim de verir, aslında güç de verecektir. Yani zorluklarla başa çıkmak için gücünüz de yerinizde olacak aslında. Orada da hiç endişe yok. Onun yanı sıra mesela burada biraz daha mücadele verirken ilişkilerinize de yansıyacak. İlişkiniz, eviniz, aile yaşantınız, iş hayatınızı da yavaş yavaş özellikle Eylül'ün ilk haftalarında gündeminize taşıyacak bir yeni ay. Çok önemli bir noktada. 4 derecede olduğu için özellikle İkizler Burcu'nun ilk günlerinde doğmuşsanız veya yükseleniniz böyle 4-5 derecelerdeyse tabii bu yeni aydan çok güçlü etki alacaksınız. Ve bu haftanın hemen başından itibaren yine maddi konuları en çok gündemine taşıyacak burç grubusunuz. Çünkü ay orada transit edecek. Çarşambadan itibaren yakın çevre ilişkilerinizi güçlendiriyor. Aslan Burcu'ndaki ay ve orada bazı manipülasyonlarla karşılaşabilirsiniz. Çünkü Venüs'ün Satürn'le bir karşıtlığı var. Orada bazı engeller, mesela eğitimle ilgili konuda, bir seyahatle ilgili konuda, iletişim trafiği, haberleşme, o alanlarda yanlışlıklar, hatalar olabilir. Ve de kadın figürlerle sanki aranızda bir takım anlaşmazlıklar diyelim çıkabilir. Ya da bazı gecikmeler olabilir. Yani teslim edilmesi gereken bir ürün vardır, bir görev vardır, bir yazı vardır. Orada bazı gecikmeler olabilir ki bunlar ticari konular için de geçerli diyebilirim. Ve hafta sonuna geldiğimizde işte o bizim meşhur Başak Burcu'ndaki yeni ayımız gerçekleşiyor. Tam 4. evinizde. Eğer benim taşınmaya niyetim yok diyorsanız da 10 Eylül'e kadar bir bekleyin. Böyle bir gündem olacaktır. Çocuklarınızla ilgili olabilir bu. İşte onu çıkarıp onu sokacağım derler ya, işte ev boşaltın, ev sahipleri yaparlarmış onu, işte oğlum gelecek, kızım gelecek vesaire. Bunun gibi durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Ama ben diyorum ki şöyle bir şey olacak. Özellikle bazı ikizler burçları. Hayatınızda yeni bir kapı açmak istiyorsanız, yeni bir yuva, yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Çünkü Mars da burada. Hani Mars da sizi harekete sürüklüyor. Bir değişim, bir dönüşüm yaşıyor ikizler burçları. Bu ev hayatında, ortaklı işlerinde, kariyeriyle ilgili konularda her alanda önemli ki özellikle Eylül'ün ilk 10 gününde eğer çalışmıyor olsanız bile, iş hayatınız yok, belki bıraktınız, tatil gibi yaşıyorsunuz mesela. Ailevi konular olsun, kendi hayatınızla ilgili olsun, ciddi konuları gündemimize taşıyacak bir süreç. Doğum haritanıza lütfen bakın. Eğer 4 derecelerde yerleşiminiz varsa mutlaka bu yeni aydan etki alıyorsunuz değerli ikizler. Güçlü etkiler alıyorsunuz, hatta hayatınızı değiştirebilecek etkiler alıyorsunuz. Mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar 22-28 Ağustos haftasındayız. Evet, bu haftanın sonunda Başak Burcu'nun 4 derecesinde bir yeni ay doğacak. Hem bu haftayı hem de yeni aydan nasıl etki alacağınızdan bahsedeceğim. Ve bu yeni ayın etkileri Eylül'ün 10'una kadar da gündemimizde yer tutacak. Hiç merak etmeyin, sizin için güzel bir yeni ay olacak. Ona başlamadan hemen şöyle haftayı özetlemek istiyorum. Pazartesi, salı, çarşamba öğleye kadar sizin için hayatınızı düzenlemek, kendi alanınıza yeni koşullar, yeni kurallar, yeni görevler eklemek hayatınızla ilgili. Kendinize bazı alışverişler yapacaksınız, bazı güzelliklerle mesela uğraşacaksınız. Belki de hayatınızı düzenlemek için yeni kararlar alacaksınız. Böyle 1-2,5 gün. Hemen haftanın ortasından, çarşambadan itibaren ise bütçe planlamaları hayatınıza geliyor. Evet, cuma gününe kadar harcamalar, planlamalar, ki bunlar en fazla şu alanda olabilir. Mesela bir taşınma olur, bir yer değişikliği olacaktır. Burada bir alışveriş gerekiyordur, bir tatile çıkacaksınızdır ya da bunların planları mesela söz konusu olabilir. Bu işle alakalı olma ihtimali de var bu arada. Evet, hafta sonuna geldiğimizde 27 Ağustos günü Başak Burcu'nun 4 derecesindeki yeni ay 3. evinizde doğuyor. Direkt sizi ilgilendiren bir yeni ay değil. Fakat sizin için faydalı olacak bir yeni ay.
Mesela yeni bir şey öğrenmeye başlayacaksınız. Yeni ayın etkilerine baktığımda bilmediğiniz birçok şeyden haberinizin olacağını öncelikle söyleyebilirim. Özellikle sizin bugüne kadar duymadığınız neler olmuş, neler bitmiş, bunlar gündeminize gelecektir gerçekten. Eğer 4 derecelerde bir yerleşiminiz varsa Başak Burcu'nda o konularda özellikle bazı gelişmeler olacaktır. Yeni başlangıçlar dedik. Evet, seyahat, kısa seyahatleriniz çok olabilir. Eğitim, öğrenim, elektrik, elektronikle ilgili konular, dijital platformlar mesela. İşte cep telefonları, bilgisayarlar, araçlarla ilgili konular. Belki de bir yeni araç alacaksınız. Bunun planlamasını yapıyorsunuz. Özellikle yükselen burcu yengeç olanlar belki maddi konularda da bütçenizi buna dengelemeye çalışıyorsunuz. Bir hazırlık içerisindesiniz mesela. Bunun gibi konularda çalışacaktır. Ama en fazla da ben şöyle söyleyebilirim. Böyle bilinmeyen bir şeyleri merak edip araştırmak ya da mesela bir gazetecisiniz, bir metin yazarısınız mesela, bir konuyu ele alarak böyle araştırarak didik onun hakkında önemli bilgiler ortaya çıkarmak için bazı girişimleriniz olabilir. Bu bir yabancı dil de olabilir, yabancı kaynakları araştırmak olabilir, sağlıkla ilgili olabilir mesela. Mesleki olarak mesela biraz basınla, dijital ortamlarda, medyayla ilgisi olan veya o konuda çalışmalar olan arkadaşlar için çok başarılı bir süreç olacak. Ki Mars burada 7 ay duracağına göre 7 ay uzun bir süre bu bahsettiğim konularda önemli bazı oluşumlar olabilir. Bu arada ailevi konular da konuşuluyor. Ev içindeki yerleşimler, belki ebeveynleriniz, belki kardeşlerinizin ailesiyle ilgili bazı gelişmeler olacaktır diyebilirim. Yakınınızda bulunan insanlarda da bir takım mesela birleşmeler olabilir. Onların hayatlarında bazı yenilikler olabilir. Ev alma, ev kiralama, taşınmayla ilgili konular da gündemde olma ihtimali var. Sizin de olmasa da mesela sizin kardeşinizle veya size çok yakın birisinin böyle bir teklifi gelebilir mesela. Enteresan, ilişkilerinize iyi yansıyor bu arada bu yeni ay ve aynı zamanda sosyal çevrenizden de alacağınız çok önemli destekler olduğunu görüyoruz. Evet, sağlıklı, mutlu bir hafta diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Aslan ve yükselen burcu Aslan olanlar. Evet, 22-28 Ağustos haftasında öncelikle haftanın sonunda, Ağustos'un aynı zamanda sonunda yaşayacağımız bir yeni ay var Başak Burcu'nun 4 derecesinde. Bu yeni ay Eylül'ün 10'una kadar gündeminizi oluşturacak ve maddi konularınızı ele alacaksınız. Evet, parasal kaynaklarınız, gelir gider dengeniz 4 derecede, tam eğer bir ev girişiniz, orada bir gezegeniniz varsa Başak Burcu'nda tabii ki daha fazla etki alabilirsiniz. Bu arada burada yeni ay yaşanırken diğer yandan yeni aya dahil olacak mesela bir iş ortaklığı, bir proje var. Maddi bir kaynak gerekiyor, arkadaş desteği gerekiyor, eş dost çevrenizle ilgili bazı gelişmeler olabilir. Hani bir işe kalkışabilir, bir ortak bir adım atmak için bir finansal kaynağa başvurabilirsiniz bu alanda. Hani Mars da zaten uzun bir süre burada olacak ama burada dikkat edin ki doğru kişiler, doğru adımlar olsun. Şimdi yine bu yeni ayın bize getirebileceği, size getirebileceği mesela konular, internette mesela yeni bir iş başlatmak, bir uygulamayla ilgili bir çalışma olabilir, bir yazılım olabilir vesaire ve ilişkileri ilgilendiren mesela bir ilişki aplikasyonu geliştiriyorsunuz. Yani o kadar çok ki, araçlarla ilgili olabilir ama bir ortak arkadaşınızla, sevdiğiniz birisiyle ya da diyelim bu konuyu birlikte yürüteceksiniz diyebilirim sizlere ve bu konu 10 Eylül'e kadar gündeminizde olacak. Yani 10 Eylül'de bu arada mesela bir gecikme oldu, bir iptal oldu vesaire bir şey oldu. 10 Eylül'den sonra da burası hareketli olacak. Bazı gözünüzden kaçan veya pişman olduğunuz şeyler olabilirse eğer bu fırsatlar tekrar da geleceğini söyleyebilirim. Şöyle haftaya göz attığımızda ise çarşamba gününden itibaren ay burcunuza geçiyor. Bakın, yeni ayın etkileri size çarşamba gününden itibaren başlıyor sevgili aslanlar. Çarşamba gününden cuma gününe kadar ay burcunuzda. İlişkilerinize biraz dikkat edin. Çünkü burada Venüs Satürn karşıtlı olacak haftanın ortasında. Biraz ilişkilerle ilgili sıkıntılar olabilir. İşle ilgili, ortaklıklarla ilgili beklenen finansal kaynaklarda bazı gecikmeler olabilir mesela. Burada
önemli olacaktır ki bu finansal kaynaklar aslında 10 Eylül itibariyle daha çok gündemimize gelecek. Burada da çok şartları zorlamamakta fayda var diyebilirim sevgili aslanlar. Mutlu bir hafta diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Evet, bu haftanın başrolünde siz varsınız. Haftanın sonunda Başak Burcu'nda, 4 derece Başak Burcu'nda bir yeni ay doğacak. Eğer Başak Burcu'nun ilk bir haftasında doğan bir Başaksanız yeni aydan %99 etki alacaksınız. 27 Ağustos günü gerçekleşiyor bu yeni ay ve siz 27 Ağustos ve civarı mesela 26, 27, 28, 29 Ağustos gibi doğmuş bir Başaksanız eğer hayatınızda yeni bir adım atıyorsunuz. Yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Bu tüm hayatınızı ilgilendirebilir. Bu bir kendinizle ilgili yenilik olabilir. Hayatınızla ilgili olabilir. Yaşam standartlarınız, yaşam kaliteniz, görüntünüz, fikirsel olarak mesela felsefi bakış açıları olarak her anlamda bir değişim olabileceğini söyleyebilirim. Hayatınızın rotasını da değiştirebilirsiniz. Karar mekanizmalarınız değişebilir. Çünkü uzun sürecek. Kariyerde değişiklik getirebilir. İş hayatı varsa. İş hayatı yoksa iş hayatına atılabilir kişi. Çalışma hayatına girebilir. Yakın çevre ilişkileriyle oldukça güçlü bağlar içinde olacak. Ki bu yeni ayın etkileri en fazla zaten kariyer, işle ilgili konularda olacak. Siz bir iş hayatına giriyorsunuz. Görünür bir şeyler yani yapacağınız değişiklik herkesin gözü önünde olacak. Demek ki önemli olacak. Önemli adımlar atıyorsunuz. Önemli cesaretler göstereceksiniz. Bunun için biraz para gerekecek ama. Evet, maddi anlamda bazı finansman kaynakları gerekecektir. Bu bir ilişki de olabilir. İlişkiniz mesela yok, bir ilişkiye başlıyorsunuz. Bir evlilik kararı alabilirsiniz veya mevcut ilişkinizde farklı bir yöne gitmeyi tercih edebilirsiniz. Doğum haritanızın aldığı etkilere göre bunlar değişiklik gösterecektir. Bu arada bu yeni ayın etkileri bu hafta ile birlikte 10 Eylül'e kadar gündeminizde olacak. Zaten 10 Eylül itibariyle de özellikle Başak burçları için çok daha önemli bir süreç olacak. Çünkü Balık burcunda bir dolunay yaşayacağız o dönemde. Yani Başak ve Balık aksı, ikizler yay hattı çok önemli değişimlere gebe. Şu anda bu yayını izleyen yükseleni olsun, kendi burcu olsun tüm arkadaşlar Başak burçları için söylüyorum bunu. Bu haftaya baktığımızda ise şimdi haftanın ilk 2 günü ay 11. evinizde, sosyalsiniz, birilerine bir şeyler paylaşıyorsunuz, fikir alışverişleri yapabilirsiniz, yakın çevrenizde dertleşebilirsiniz. Çarşambadan itibaren ise biraz soyutlanma evresi sanki cuma gününe kadar bir yalnızlık, bir düşünme, yeni bir şeyler planlama, isteği olarak kendi huzurunuzu yerine getirmek için belki bazı sağlık, motivasyon veya vesaire benzeri çalışmalar yapabilirsiniz. Cuma günü ise ay artık Başak Burcu'nda ve cumartesi günü sizin burcunuzda bir yeni ay doğuyor. Evet, bu yeni ayın etkileri umarım her şeyi istediğiniz gibi olması gerektiği gibi olur. Ve bir şeylerin zamanı gelmiş olabilir artık. Çok hayalini kurduğunuz bir isteğiniz, bir dileğiniz, bir arzunuz vardır. Onu gerçekleştirmek için belki harekete geçeceksiniz. Yani ayın ve haftanın burcu Başaklar. Bu arada bu hafta doğan tüm Başak burçlarında doğum günü kutlu olsun. Benim kız kardeşim de 28 Ağustos Başak doğumlu. Onun hayatında da önemli değişiklikler görünüyor. Kendinize iyi bakın. Mutlu haftalar. Terazi ve yükselen burcu terazi olanlar 22-28 Ağustos haftasındayız. Ağustos ayının son haftasında bir yeni ay ile kapatıyoruz. Başak burcunun 4 derecesinde bir yeni ay. Eylül'ün 10'una kadar etkileri sürecek. Hatta o zaman daha görünür olacağını söyleyebilirim. 12. eviniz ve bu haftanın sonundan itibaren yeni ay etkileri başlıyor. Sakinlik, içe dönmek, kapanmak, düşünmek, biraz daha biraz daha izole olmak gibi etkileri olabilir. Ruhsal konularda, maddi, manevi konularda, özellikle manevi konularda daha kendinizde olmak isteyebilirsiniz. Şimdi yeni ayın etkilerine baktığımda olasılıklar şöyle olabilir. Bu uzun bir seyahat planı yapıyor olabilirsiniz. Hayatınızda bir eğitim almak istiyor olabilirsiniz. Kişisel gelişim olabilir arkadaşlar. Felsefi açıdan mesela önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bir ruhsal yolculuk olabilir. Hayata karşı bakış açınızı sorgulayabilirsiniz. Önemli etkileri olacak size. Kişisel gelişiminiz,
ruhsal sağlığınız için bence çok faydalı olacak. Ki kendinizi sanki bir arayıştasınız ve kendinizle ilgili bilmediğiniz bazı özelliklerinizi keşfedebilirsiniz sevgili teraziler. Haftaya baktığımızda ise özellikle bu hafta zaten böyle bir niyettesiniz. İşiniz, gücünüz, aileniz, yaşamınız ya da yaşamınızın kalitesi, belki yaptığınız işe uygun olup olmadığınız, belki evliliğinizle ilgili olacak bir sorgulama süreci gözüküyor. Hemen çarşambadan itibaren biraz topluma karışıyorsunuz. Daha sosyal bir alan. İş hayatı değil de burası biraz daha çocuklarınızla olan ilişkilerinize bazı manipüle durumlar olabilir. Venüs'ün Satürn karşıtlığı biraz hem ilişkileri zorlayacak bu hafta. Maddi konularda olabilir. Güzellik, estetikle ilgili konularda da yine çok başarılı bir sonuç vermez. Bilginiz olsun. Ve biraz daha sosyal platformlarda sanki ya da sosyal ilişkilerinizde güç çekişmeleri diyelim, biraz ego çekişmeleri yaşayabilirsiniz. Hemen cumartesi gününden, cuma akşamından itibaren Ay artık Başak Burcu'na geçmiş olacak. Ve cumartesi günü de burada bir yeni ay doğacak. Yeni ayın etkileri nasıl hareket edeceksiniz? Nasıl, ne kararlar vereceksiniz? Biraz size bağlı olacak. Çünkü çok önemli etkileri var bu yeni ayın. Ve bunun sonuçlarını 10 Eylül gibi sanki göreceğiz. Belki de işe girmeye karar vereceksiniz. Belki bir mesela kendinize sağlık sorununuzun olduğunu fark edeceksiniz ve bir tedavi olmaya karar vereceksiniz. Bazen olur ya, bazı şeyleri fark etmeyiz, sonradan bir şekilde hayatımıza dahil olur. Ya da çalışıyorsanız mesela iş hayatınızla ilgili önemli bazı kararlar verilebilir. Bazı durumlar ortaya çıkabilir. Dediğim gibi yine Eylül'ün 10'una kadar ve doğum haritanızın aldığı etkiye göre de bunlar değişiklik gösterecek sevgili teraziler. Evet, sağlıklı, huzurlu bir hafta diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Akrep ve yükselen burcu akrep olanlar, 22-28 Ağustos haftasındayız. Değerli akrepler, bu hafta hem Ağustos ayını bitiriyoruz ve bir yeni ayla Başak Burcu'nda ve bu size destek olacak bir yeni ay olacak. 27 Ağustos günü biraz daha sosyalleştirecek bir alanda sizi bir yeni ay doğacak. Çok insanla tanışacaksınız. Çok yerlere girip çıkacaksınız. Çok davetlerde bulunacaksınız. Toplum içinde olacağınız bir süreç olacak. O sırada yani 10 Eylül'e kadar sosyalleşin, davetlere katılın. Herhangi bir organizasyonu mesela sorumluluğunu alabilirsiniz. Bu size fayda sağlayacak bir süreç olacak çünkü. Uzun süredir üzerinize biriken stresi ya da yorgunluğu da aslında atacaksınız. Çünkü akrepler gerçekten yorucu bir zaman sürecinden geçtiler ki özellikle ilişkiler bakımından yorucu bir süreçti. Çünkü artık Mars rahat bıraktı sizi. Boğa burcundan ayrıldı, İkizler burcunda. İlişkiler bakımından rahatladınız. Ama bu sefer parasal anlamda finansal konular, ödemeler, borçlar, krediler, faizler vesaire o alanınızda ilerliyor. Ve bu yeni ay işte o alanları işaret ediyor. Gecikmiş borçlar, ötelenmiş, ertelenmiş veya bunların hiçbirisi olmayabilir. Bir kredi, bankalarla ilgili işte işler, devlet daireleriyle ilgili konular, evraklı işler uzunca bir süre gündemimiz olacak bu yeni ayla birlikte. Tabii buraya baktığım zaman mesela olasılıklar arasında şunu da koymamız gerekiyor. Biraz daha sosyal çevre desteği almak mesela diyelim. Biraz böyle sessiz kalıp sanki kendi kendinize değil de birilerinden destek alarak, derdini söyleyerek, yardım alarak sanki bir şeyleri yürütürseniz sizin için daha başarılı sonuçlar getirebileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü buraya baktığımda biraz yalnızlaşmış, kendi kendine bir şeyleri yapmaya çalışan, düşünen bir profil görüyorum açıkçası. Dolayısıyla bu iş hayatınızda mesela özellikle bu haftanın ortasında çalışan eğer bir akrepseniz burada bir manipüle durum var mesela. Bazı engellerle karşılaşabilirsiniz ve bu sizin altından kalkamayacağınız bir durum olabilir. Birilerine danışmanız gerekebilir veya çalışmıyorsunuz. Böyle bir durumunuz, gündeminiz hiç yok. Efendim aile içinde bazı krizler olabilir. Bu krizleri de sanki paylaşırsanız çözebilirsiniz. Hani derdini söylemeyen derman bulamaz misali derler ya. Böyle bir durum var. Lütfen dertleşin, sorunlarınızı paylaşın. Ne olursa olsun güvendiğiniz insanlarla bir tıklatın, bir çıtlatın. Bazen biz içinde bulunduğumuz durumu kesinlikle göremeyebiliyoruz. Yani bazen şu kalem gözün önünde duruyor. 2 gün arıyorsun ama görmüyorsun. Yani böyle bir durum olabiliyor. Buna benzer durumları
bir üçüncü gözden faydalanarak bence 3 boyutlu, 4 boyutlu görmek için değerlendirirseniz daha mutlu olursunuz. Ve bu hafta genelinde ise, şimdi öncelikle bu hafta size yarayacak, bunu söyleyelim. Mesela haftanın ilk 2,5 günü biraz daha rahat, relax, biraz daha kendiniz geliştirmek, gezmek, tozmak, kitap okumak, araştırmak, ticaret, hukuki konular olursa mahkeme veya onlar olabilir mesela gündeminizde. Çarşambadan itibaren ise bu demin saydığım tüm konular gündeminizde olur. Çalışıyorsanız iş hayatınız, çalışmıyorsanız aile konuları, anneler, babalar, ebeveynlerle olan ilişkiler, onlarla ilgili bazı bağlarda zorluklar çıkabilir. Ve hafta sonuna geldiğimizde ise işte cumartesi günü yeni ayımız doğuyor Başak Burcu'nda. Bu bahsettiğim sosyal alanlarınızı işaret ediyor, kültürel alanlarınızı işaret ediyor. Biraz daha bağımsız olmak isteriz bu alanda, daha özgür olmak isteriz. Ve bu özgürlüğü de kendimizden değil de başkalarından belki destek alarak daha iyi sağlayabiliriz gibi duruyor sevgili akrepler. Mutlu bir gün, mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Yay ve yükselen burcu yay olanlar. 22-28 Ağustos haftasındayız. Ve bu hafta güzel bir yeni ayla Ağustos ayına veda edeceğiz. 27 Ağustos günü 4 derece Başak'ta bir yeni ay doğacak ve siz yaylar için önemli bir yeni ay. Çünkü hayatınızın tam tepe noktasında. 4 derece Yay burcunun ilk 4 gününde ya da ilk bir haftasında doğmuş bir yaysanız direkt etki alıyorsunuz. Kariyer hayatı olan yaylar, bir değişim başlıyor, bir yenilik başlıyor aslında. Bir adım atılıyor, yeni bir sürece evriliyorsunuz. Bu bir atama olabilir, bu bir görev değişikliği olabilir. Statünüzle ilgili bazı konularda değişimler bekleyebilirsiniz. İş değişikliği de olma ihtimali var bu arada. Firma, şirket veya ortak işler yapan bir kişi olabilirsiniz. Ortaklarınızla ilgili bir takım yenilikler olabilir. Mesela bu eşinizle olabilir. Evli bir yaysanız eğer eşinizle birlikte önemli bir şeye karar verebilirsiniz. Yeni bir konu gündeme gelebilir ve bu yeni konuyla birlikte aile içinde de yansıyacak durumlar olabilir. Ailenin yaşadığı yer, ebeveynleri ilgilendiren konular, çalışanlar için, firmalar için özellikle önemli iş anlaşmaları verecektir. Gerçekten önemli konularda anlaşmazlıklar olacak. Anlaşmazlıklar da anlaşmalara dönecek. Çok enteresan bir süreç. Özellikle 10 Eylül'e kadar sevgili yaylar, eğer doğum haritanız etki alıyorsa önemli bir süreç, takip edilmesi gereken. Çünkü Mars'ın etkisi çok büyük bu yeni aya ve sizin tam karşıt burcunuzdan geçtiği için önemli bir evreyi, yeni bir dönemi aslında harekete geçirecek bir yeni ay sizin için çok önemli olacak. Şimdi bu haftaya baktığımda ise haftanın başında ödemeler, ödeme planları, finansal konular, borç, harç, kredi, faturalar vesaire gibi devletle ilgili konular ya da gündeminizde olabilir. Çarşambadan itibaren tamamen enerjiniz değişiyor ve güzel bir enerji başlıyor aslına bakarsanız. Şöyle baktığım zaman yeni ayın etkileri de devreye girmiş olacak. İşte yeni iş anlaşmaları, yeni bazı krediler vesaire. Mesela seyahatten geldiğiniz biriyle tanıştınız, bir iş yapmaya karar verdiniz. Mesela yani olabilir. Ondan sonra ticari konular, hukuki süreçler, mahkemeli konular mesela bunlar davalar, onların sonuçlanmaları gibi durumlar da olabilir bu haftanın ortasında. Hafta sonuna geldiğimizde zaten ay Başak'a geçiyor ve yeni ay evresini çalıştırıyor. Ve yeni ay zaten bahsettiğim gibi hayatınızın dört bir yandan etki altına alacak. Çok önemli bir yeni ay. Hayatınıza önemli değişiklikler getirecek, yeni kapılar açacak. Bazı kapıların kapanması gerekiyor olabilir artık bundan sonra. Sevgili yaylar, umarım her şey istediğiniz gibi ve gönlünüzce olsun diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olan değerli dostlar, 22-28 Ağustos haftasındayız. Ve bu hafta gökyüzünde aslında çok güzel bir gelişme olacak. 27 Ağustos günü, yani haftanın sonunda 4 derece Başak Burcu'nda bir yeni ay doğacak. Bu yeni ay Ağustos ayından güzel bir hediye olacak size. Seyahate çıkartacak sizi. Evet, seyahat ettirecek. Eğitimle ilgili programları, planları olan bir oğlaksanız, eğitimle ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Hukuki süreçlerle ilgili beklentileriniz varsa onlarla ilgili gelişmeler bekleyebilirsiniz. Çalışıyor iseniz,
çalışma hayatınızla ilgili güzel gelişmeler, yeni iş anlaşmaları, yeni ticari konular söz konusu olabilir bu yeni ay ile birlikte. İş seyahatleri çok fazla olacaktır. Özellikle yükselen burcu Oğlak olan arkadaşlar. İş seyahati olmasa bile seyahate çıktınız diyelim ki işinize çok yarayacak faydalı bir süreç, kaliteli bir zaman süreci olacaktır. Eğitimle ilgilenen, yüksek öğrenimle ilgili beklentisi olan bir oğlaksanız yine 10 Eylül'e kadar burası sizin için önemli çalışacak. Yurt dışından bir iş teklifi, uluslararası bir firma ile bir işbirliği söz konusu olabilir. Onun yanı sıra diyelim bir sağlık sorununuz var veya işte ebeveynlerinizin veya aile içindeki diğer bireyleri, mesela kardeşlerinizin, onların hayatlarında güzel gelişmeler olma olasılığı var. İyi haberler, mutlu edecek, şifa getirecek diyelim zamanlar olabilir. Ve toparlarsak seyahat ediyorsunuz. Bazılarımız seyahat edecek, kültürel konular gündeminde olacak, iş seyahatleri olacak bazıları için. Bazı oğlaklara sağlıkla ilgili şifalar getiriyor gerçekten. Bazılarımıza ise bir evcil hayvan edinme durumu olabilir mesela. Bir sağlıkla ilgili gelişme olabilir. Bir ameliyat süreciniz vardır mesela. Bir haber bekliyorsunuzdur yurt dışından. Bir ilaç bekliyorsunuzdur. Mesela bir tedavi süreci vardır. Böyle bir güzel, böyle bir gelişme de söz konusu olabilir. Değerli oğlaklar. Ve onun yanı sıra bu haftaya şöyle baktığımda ise özellikle pazartesi ve salı günü işle ilgili ortaklı işleri olan arkadaşlar, iş projesi olur veya evliler için mesela eşleri, eşinizle ilgili bazı gelişmeler olabilir, konuşmalar olabilir, yeni bazı kararlar alabilir, verebilirsiniz. Çarşamba günden itibaren ise işin para kısmı hayatınıza girecek. Cuma gününe kadar finansal işler, mesela özellikle bankalarla ilgili konular, krediler, borçlar, sigorta, vergi, ödenmesi gereken işte bazı borçlar olabilir, faturalar olabilir. Ve bu alanda da bazı daralmalar yaşıyor olabilirsiniz ki bu hafta burada Venüs'ün Satürn'le bir karşıtlığı var. Burada bazı engeller, gecikmeler diyelim ya da yaratabilir. Ya da mesela bir para bekliyorsunuz, bir alacağınız var ama bir türlü elinize geçmiyor. Orada bir manipüle durum var. Zaten bu yeni ayda, doğacak olan yeni ayda oradaki düğümleri çözecektir. Burada bir gecikme olabilir ama bu hafta. 10 Eylül'e kadar bu saymış olduğum tüm konuları hayatınızda bekleyebilirsiniz sevgili oğlaklar. Özellikle Oğlak Burcu'nun ilk bir haftasında doğmuşsanız bu bahsettiğim konulardan, bu haftadan ve bu yeni aydan etki mutlaka alacaksınız. Doğum haritalarınıza bir bakın derim sevgili oğlaklar. Mutlu bir hafta diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kova ve yükselen burcu Kova olanlar. 22-28 Ağustos haftasındayız. Ve bu hafta Ağustos ayı biterken 27 Ağustos günü Başak Burcu'nda bir yeni ay doğacak. Tabii ki bu yeni ay yeni tohumlar ekecek, bizim hayatımıza yeni konuları getirecek ve çözüm bekleyen konulara da çözümler bulmamızı işaret ediyor. Şimdi bu hafta önce yeni aydan başlayacağım. Yeni ayın etkileri bu arada çarşambadan itibaren zaten devrede olmaya başlayacaktır. Finansal konularınızı işaret edecek değerli kovalar. Kredi mi alacaksınız? Borç mu isteyeceksiniz? Kredinizi mi kapatacaksınız? Bir ev mi almayı düşünüyorsunuz? Bir yatırım mı yapmak istiyorsunuz? Veya yatırımlarınızı paraya mı çevirmek istiyorsunuz? Böyle durumlar olacak değerli kovalar hayatlarınızda. Veya bir borcunuz var bankalarla veya işte diğer başka finans kuruluşlarıyla. Bunları yapılandırabilmek için fırsatlar olabilir. Faizler, sigortalar, vergiler bu işin içinde. Bu bir iş anlaşması gibi düşünebilirsiniz. Mesela eş veya bir iş projesi de olabilir. Mesela eşinden ayrılırsın ve bir anlaşma yaparsın ve bu parayla ilgili olur. Bir iş ortaklığın vardır. Bununla ilgili bir sonuçlanma yaşayacaksındır. Bu konu orada devreye girecektir. Çeşitli olarak değişebilir. Özellikle tabii 4-5 derecelerde Kova burcunda yerleşimi yükseleni güneşi olan bir kovaysanız bu dediklerimden daha güçlü etkiler alacaksınız ki bu yeni bir konu olmayacak muhtemelen. Hayatınızda zaten uzun süredir mevcut olan bir konu gerçek manasıyla gündeminize gelecek ve bu alanda da
10 Eylül'e kadar gündeminizde olacak bazı çözümler bulmak için alternatifler getirebilir bu arada. Hemen şöyle baktığımda aslında size destek olan da bir yanı var aynı zamanda yeni ayın. Çünkü mesela beklediğiniz paralarda diyelim, mesela bir para bekliyorsunuz, bir yatırımınız var, onunla ilgili bir beklentiniz var. Orada biraz zorlayıcı olabilir açıkçası. Hani şansa dayalı paralarda diyelim. Bazı krizler söz konusu olabilir. Onu şimdiden hatırlatayım. Temkinli olun diyorum. 10 Eylül'e kadar bu arada 10 Eylül'de daha belirgin olacaktır sonuçlar. Ama muhtemelen ciddi bir para, güçlü bir para sirkülasyonu gündemimizde yer tutacak. Bu bir aileyi ilgilendiren konuda olabilir. Miraslı mesela alım satımla ilgili bir şeyler de olabilir. Dediğim gibi evlilik, ortaklık, iş anlaşmaları gibi farklı projelerde de yine kendini gösterebilir. Şimdi bu haftaya baktığımızda 22 Ağustos haftasının ilk 2 gününde iş hayatı, sağlıkla ilgili konular, günlük rutinleriniz, evcil hayvanlarınız, beslenme programları gibi konular burada gündemde olacak. Özellikle sağlıkla ilgili konular belki bir tık daha önemli olabilir. Çarşambadan itibaren ise ayın pozisyonu sizin zaten evlilikle, ortaklıkla ve diğer kişilerle yaptığınız anlaşmalarla ilgili alana giriyor. Bir anlaşma söz konusu olabilir, bir teklif söz konusu olabilir veya mevcut durumda bazı krizler çıkabilir, anlaşmazlıklar. Bir anlaşma vardır, bir şeye varmışsınızdır, bir sonuç bekliyorsunuzdur. Orada birden bir sıkıntı, bir engelle karşılaşma olasılığı olabilir. Çünkü Venüs-Satürn karşıtlı olacak bu hafta içi burada. Hemen hafta sonunda Ay Başak Burcu'na geçiyor. Yeni ayda zaten 27 Ağustos Cumartesi günü doğacak. Bu alanınızda ve önümüzdeki bir ay, aslında 15 gün ama Güneş bir ay burada kalacağı için finansal konular gündeminizde, ödenmesi gereken, alınması gereken, satılması gereken vesaire vesaire vesaire. Bu alanda aslında işi olan, beklentisi olan tüm kovalar için bir fırsat olabilir bu ay. Değerlendirilmesi gerekebilir açıkçası. Doğum haritanıza bakınız lütfen. Doğum haritanız etki alıyorsa bu dediklerim evet yaşanabilir ama etki almıyor da olabilir sevgili kovalar. Mutlu bir hafta diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, 22-28 Ağustos haftasındayız sevgili balıklar, hoş geldiniz. Evet, bu hafta Ağustos ayı biterken 27 Ağustos günü bir yeni ayda bitecek. Başak Burcu'nun 4 derecesinde bir yeni ay yaşayacağız. Tabii ki bu sizi çok ilgilendiriyor değerli balıklar. Çünkü tam karşıt burcunuzda bir yeni ay. Özellikle bir süredir mevcut mesela konularda biraz daha ciddi adımlar atacaksınız. Mesela bir resmiyete dökülebilir. Veya yeni bir başlangıç yapılabilir. Mesela evlilikle ilgili konularda bazı gelişmeler olabilir. Evli olan balıklar için. İşte ayrılma aşamasında ise yeniden deneme gibi bir durum olabilir mesela kurtarma adına. Veya hiçbir şey yok, bir evliliğe adım atabilirler balıklar. Ya da evlilikle ilgili kararlar alabilirler. Bu tabii mesleki anlamda işle ilgili konulara da işaret ediyor ve aynı zamanda aileyle ilgili konuları da bağlıyor. Bakın bu hafta hem yeni ayın etkileri ve bu hafta içerisinde aile içi konular daha çok gündemimize gelecek. İşte birlikte iş yapılan kişiler, işte ailelerin onayları veya işte evlilik için bir karar verdim veya bir iş ortaklığı için karar verdim ama biraz ebeveynlerden sıkıntım var mesela. İşte biraz maddi desteğe ihtiyacım var ama orada sana biraz geri planda duruyorlar. İşte müdahale ediyorlar, engel oluyorlar işle ilgili konulara mesela. Olabilir. Böyle durumlar da vardır mutlaka bazılarımız için. Bazı aslında balıklar için diyelim. Ama maddi anlamda baktığım zaman zaten tüm sorunlarını çözebilecek bir gelecek var. Yani yakın gelecek var açıkçası, öyle söyleyebilirim. Tabii doğum haritalarının etki aldığı duruma göre değişecek bunlar ama 15 Eylül'e kadar, özellikle 10-15 Eylül'e kadar ilişkiler, ortaklıklar, iş anlaşmaları, yeni projeler diyelim, bunlar en çok sizin gündeminizde olacak. Ama ben şöyle söyleyebilirim. Bir iş anlaşması yapılıyor. Yeni bir ortak proje hazırlanıyor. Her anlamda olabilir ve bunun için bir ekonomik şeye ihtiyaç var. Desteğe ihtiyaç var. Bunu nereden sağlayacağız? Nasıl sağlayacağız? Kimler tarafından kime başvursak, hani
nasıl talep etsek, nasıl bir yardımda bulunurlarsa biz işimizi çözeriz gibi düşünürseniz eğer, bunlar biraz 10 Eylül'den sonra farklılık gösterebilir. Yani gidişat değişebilir açıkçası. Yani iyi gitmiyorsa umutsuz olmayın demek istiyorum. Mutlaka şu şartlar, koşullar değişecek. İyi gidiyorsa da bir tıkanma olabilir ama bu kesinlikle kişinin doğum haritasıyla alakalıdır arkadaşlar. Bunu tekrar belirtmek istiyorum. Genel olarak baktığımda pazartesi, salı. Evet, biraz daha çocuklar, aşk, finansal konular, ondan sonra oradaki eğlence anlayışınız mesela daha keyifli aslında diyelim. Çünkü Yengeç burcunda size de destek oluyor. Güzel bir alanda. Çarşamba gününden itibaren ise ay artık Aslan burcuna geçecek Cuma gününe kadar. Günlük hayatınız, sağlıkla ilgili bir takım incelemeler, işte bazı girişimler olabilir, tedavi süreçleri vesaire veya iş hayatıyla ilgili gelişmeler ya da evcil hayvanlarınız var mesela, onların hayatlarındaki veya onların sağlık durumları veya bir evcil hayvan edindiniz, onun mesela veteriner işleri vesaire gibi ama kesinlikle bir tıbbi durumlar olma ihtimali olabilir açıkçası. Hemen hafta sonu zaten Cuma'dan itibaren ay başa geçerek yeni ay evresine girecek ve Cumartesi günü 7. evinizde doğan yeni ay hayatınızda yeni oluşumları getirecek. Belki yeni kapılar açılacak, yeni kararlar verilecek ve bu sizin için hayatınızın her alanını etkileyecek önemli kararlar olacak. Hatta taşındıracak bile sizi diyebilirim. Evet, mutlu bir hafta diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.